Merhaba arkadaşlar. Sizleri soğuk bir Amsterdam gününden karşılıyorum. Normalde buraya yazın falan gelmeyi düşünüyordum ama şu an başka bir işler oldu. İtalya'ya gideceğim. İtalya'ya gitmeden de 2 gün kadar zamanım var. Gitmeden buraları göreyim dedim. Tabii önceden Avrupa'ya gittim mi diye sorarsanız, hani Bulgaristan'a, Yunanistan'a gittik de tabii onlar da ne kadar Avrupa oluyor orası ayrı bir konu. Benim için Avrupa daha çok Berlin, hani Almanya tarafları, Hollanda vesaire. Şu an hava -1 derece arkadaşlar. Çok soğuk. Ben tabii Florida'dan buraya geldiğim için şu an donuyorum. İnsanlar burada nasıl yaşıyor falan diyorum yani. Buraya geleli bir gün oldu. Birkaç Türk restoranına gittim. Bazı Türk arkadaşlar selam verdi. Çok sağ olsunlar. Burada tanıyanlarımız varmış. Beni çok sevindirdi bu. Onun dışında çok fazla duramayacağım. Çok fazla hani Amsterdam'ı gezemeyeceğim. Burasının cheese'leri meşhurmuş. Hani böyle kaşar vesaire alacağım. Onları bir deneyeceğim. Onun sonrasında Red Light'e gitmeyeceğim. Bu arada sorularda kesin geliyordur, abi Red Light'e gidecek misin vesaire. Red Light'e gitmeyeceğim. Genelde turistik yerleri gezmeye çalışacağım. Müze falan gezeceğim. Çok fazla zamanım yok. Dediğim gibi sadece bir günlük zamanım var. Bir de burada şunu fark ettim arkadaşlar. Yani buradaki kazançlara baktığın zaman tabii Amerika kadar yüksek kazançlar olmuyormuş. Konuştuğum insanlar da onu söyledi. Ve Uber fiyatları ilginç bir şekilde çok fazlaydı. Yani size şöyle söyleyeyim. Biz Amerika'da aşağı yukarı 5 mil, hadi 8 kilometrelik bir yere yani 12-13 dolar verirken burada en az 25 dolar, dolar diyorum, 25-30 euro veriyorsunuz. Yani şehir içi kısa mesafe olmasına rağmen bu kadar yüksek olması fiyatları beni şaşırtmıştı. Hatta burada bir tane Hollandalı arkadaşla konuştuk bunu, dedim biz Florida'da böyle yapıyoruz falan. Burada ekstra pahalı dedi. O da ilginç bir olay. Çok soğuk, şu an konuşamıyorum arkadaşlar. Bir yere geçelim, orada size anlatırım. Gerçekten yani sürekli, ben biliyorsunuz neredeyse 6 senedir Orlando'dayım, Florida'dayım. Orada hiçbir şekilde böyle bu kadar soğuk olmamıştı. Ama burada herhalde akşama doğru kar yağacağını bekliyorlar. Bakalım nasıl olacak? Kapalı bir hava, çok güneşli bir hava değil. Görmek için, fotoğraf çekilmek için mükemmel bir zaman değil ama en güzel zamanda geçirmeye çalışacağım buradaki günlerimi. Sizlere bir de bisiklet meselesini bahsetmek istiyorum. Burada o kadar çok bisiklet var ki ve trafiği o kadar rahatlatıyor ki, hatta şöyle bakayım. Görürsünüz bisikletleri. Bir yerden tramvay geçiyor, bir yerde de insanlar bisikletleri falan koymuşlar. Aslında bisiklet olayı güzel. Ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle dar sokaklarda, mesela bu sokak dar. Bizim İstanbul'da da biliyorsunuz sokaklarımız vesaire dar. Hani kısa mesafe için idare eder. Ama onun dışında uzun mesafeler için tabii bisikletler yere gidilmiyor ama insanlar burada bisiklete çok saygı gösteriyor, onu fark ettim. Yani biz yol atladığımız zaman böyle mesela yaya olduğun halde bisikletler öncelik tanıman gerekiyor. O da ayrı güzel bir şey. Direkt bisikletler sövüyor. Kaşar almaya gidiyoruz, cheese almaya gidiyoruz. Hollanda kaşarı. Görüşürüz. Evet, şimdi Amsterdam'da bir tane plazadayım arkadaşlar. Burada işte ya demiştim ya sizlere, Hollanda kaşarı falan var diye buraya özel onları almak için geldik. Bazı arkadaşlarımıza hediyeler aldık burada. Orlando'ya gittiğimizde kendilerine takdim edeceğiz. Onun dışında burada bir tuvalete geldim. Normalde Amerika'da tuvaletlere restroom, yani dinlenme alanı diyorlar. Ama bakın size şimdi bir şey göstereceğim. Burada bir baktım VC yazıyor. Ben eskiden ilk Amerika'ya geldiğimde tuvalete gitmem diye gerekiyordu. Ben de VC neresi demiştim. Böyle tip tip bakmışlardı. Ben de anlamamıştım. Sonra şimdi fark ediyorum. Bu VC muhabbeti sadece herhalde Avrupa'da, belki Londra'da da oluyordur. Onun dışında şurada da toilet yazıyor mesela. Şöyle görecek misiniz bilmiyorum ama şurada da toilet yazıyor. Mesela toilet muhabbeti de ben hiç Amerika'da görmedim 6 senedir. Sadece restroom şeklinde geçiyor. Onun dışında lavabonun girişindeydim arkadaşlar. Bir baktım tuvalete parayla giriliyormuşsunuz. Bu da ilginç mesela. Bu da dediğim gibi Amerika'da benim görmediğim farklılıklardan bir tanesi. Hadi Türkiye'de görüyordum bazen, mesela 2 lira 3 lira atıp giriyordum. Ya da Bulgaristan'da görüyordum. Yunanistan'da görmedim onu ama büyük ihtimal orada da öyle olabilir. Bir baktım Amsterdam'da bildiğiniz medeniyetin merkezi, burada da tuvalete giriş 1 euro arkadaşlar. 1 euro verdim, ben de içeri girdim. Dediğim gibi uzun zamandır böyle bir şey olmadığı için, yaşamadığım için size anlatmak istedim. Amerika'da böyle şeyler yok. Hani tuvalete para verme muhabbeti de yok. Genelde zaten giriyorsunuz, yani bir sıkıntı olmuyor. Ama Amsterdam'da böyle bir şey varmış ve yeni gördüm. Ve bu şekilde gördüğüm farklılıkları size video çekerek anlatacağım. Bu part 1'di, daha dediğim gibi güne yeni başladık. Daha yeni ayıldım. Kahvaltımı ettim vesaire. Size ilginç şeyler anlatmaya devam edeceğim. Sürekli kendimi göstermek yerine birazcık da size ortamı göstereyim dedim arkadaşlar. Şu an Amsterdam'ın canlı bir sokaklarından bir tanesindeyiz. Ben dün gece de aslında buraya gelmiştim. Bir gezmiştim, ne var ne yok. Bir cumartesi gününün gece hayatını merak ettiğim için. O yüzden şu şekilde göstereyim sizlere. Şimdi genel olarak Türkiye'den çıktığınız zaman, Avrupa kararı aldıysanız, burası Hollanda olabilir, Almanya olabilir, Fransa olabilir, İspanya olabilir. Bir sürü ülke var.
Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Aynı şekilde Amerika'da geldiğinizde hangi eyalette, hangi şehirde yaşamaya karar verdiyseniz orada kalıyorsunuz. Ama burada iki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi bence şöyle. Şimdi Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'da para yapmak ve bu paranın miktarı bence daha fazla oluyor gibime geliyor. Tabii dediğim gibi Avrupa'da çok fazla deneyim yaşamadım fakat Avrupa'da yaşayan çok arkadaşım, çok takipçimiz olduğu için böyle bir kanıya vardım arkadaşlar. Özellikle IT sektöründe bizim bu testerlık olsun, yazılım mühendisliği olsun, web development olsun, bu tarz IT işlerinde genelde Amerika'da çok daha yüksek maaşlar alıyoruz biz. Ama Avrupa'da durumlar neredeyse yarı yarıya kadar fark yapıyor. Benim kendi kuzenim de yazılım mühendisi olmasına rağmen Türkiye'de yaşıyor. Avrupa'dan bir iş alıyor mesela contractor şeklinde. Ve maaşları kıyasladığımız zaman neredeyse yarı yarıya fark oluyor. Hani böyle büyük bir fark var. Maaşlar burada daha düşük. Amerika'da daha insanlar yüksek kazanabiliyor. Harcamalara falan bakarsak buraya geldik, yedik, içtik. Hani sonuçta bir gün içerisinde bir şeyler yaptık. Ve harcamalarda da hani çok büyük fark görmedim yani. Neredeyse Amerika'da biz ne veriyorsak. Tabii Florida için konuşuyorum. New York'ta yaşam farklı, Los Angeles'ta yaşam farklı. Ama Amerika için konuştuğumuz zaman ben çok fazla bir fark görmedim arkadaşlar. Tabii Uber daha pahalıydı ama onun dışında yemesi, içmesi, kıyafeti, hediye eşyası bir sürü alışveriş yaptık. Hani dolara çevirdiğin zaman aşağı yukarı biz ne harcıyorsak Florida'da. Burada da ben aynısını harcıyorum. Ama baktığınız zaman insanlar benim kadar kazanmıyor burada. Hani birazcık Türkiye'ye benziyor yani bu iş. Neyse şimdi insanlar eğleniyor. Sesleri görebilirsiniz. Brezilya'da smoke shop'lar var. Aranızda içenler falan varsa zaten Amsterdam bilinen yerlerden bir tanesi bunun için. Amerika'da da var öyle yerler. Onları da anlatacağım. Biraz şu ses gitsin sizlere. Cheese Company diyor bakın. Sizlere bahsetmiş olduğum cheese muhabbeti çok dönüyor buralarda. Onun dışında insanlarından bahsedecek olursak benim Amerika'da alıştığım bazı insan yüzleri var mesela. Sürekli bir yerde uzun zaman yaşadığınız zaman az çok hani görüyorsunuz insanların yüz yapıları nasıl, şekilleri nasıl vesaire ama onun dışında ben buraya geldiğim zaman şunu fark ettim. İnsanların yüz biçimleri, konuşma şekilleri, bir şeyi anlatış biçimleri vesaire çok farklı burada. Hani tamam Amerikalılar belli zaman önce Avrupa'dan Amerika kıtasına göç etmişler. Orada belli bir nesil büyümüş, etmiş vesaire ama burası birazcık daha farklı geldi bana. İnsanların duruşları, görünüşleri açısından. Dün cumartesi dışarı çıktım, bu kadar canlı değildi. Sizin şansınıza milyon tane insan var burada. Çok farklı bir sistem var, onu size anlatayım. Bir yere girdik, bildiğiniz böyle otomatlar var. $1, $2 ödüyorsunuz ve daha sonrasında hamburger vesaire alabiliyorsunuz içeride ya da buraların özel yemekleri var. Onları alabiliyorsunuz. O da ilginç bir detaydı, hoşuma gitti. Çünkü bizim orada öyle bir şeyler yok. Genelde McDonald's'a gidiyorsun, burger'a gidiyorsun. Oradaki yaptığın alışverişle biraz bekliyorsun ve sonrasında burgerların sana geliyor. Ama burada hazır olarak bir yer var. Ama dediğim gibi bunlar böyle köşelerde bulunan otomatlı yerler. İsimlerini maalesef bilmiyorum. Dediğim gibi daha turistim, öğrenmeye çalışıyorum ama farklı detaylar var. Amsterdam'da dediğim Walking Down the Street videosu çeker miyiz, çekemez miyiz diye ama abi hava o kadar soğuk ki. Yani kamerayı tutacak insan bulamıyorum. Şu an bile elimde eldiven var. Bakın eldivenle kamerayı tutuyorum, videoyu öyle çekiyorum. Gerçekten çok soğuk. Burada insanlar iyi yaşıyor, öyle söyleyeyim sizlere. Ama benim yaşayabileceğim bir yer değil. Cumartesi akşamı dışarı çıktım arkadaşlar. Bir ortama bakalım, bir gece hayatını görelim. Avrupa gerçekten belli bir saatten sonra ölüm oluyor. Olmuyor ama bunu görmek istedim ama çok canlı değildi. Yani tabii insanlar var dışarı çıkanlar ama tabii bir Amerika değildi. Yani bir Orlando değildi, bir Miami değildi kesinlikle. Bir de hava çok soğuk. Yani bu havada insanlar yine iyi alışmış. Yani dışarı çıkıp eğleniyor vesaire. Ben bu havada açıkçası hiç dışarı çıkmak istemedim. Alışmadığımdan dolayı çok soğuk. Yani eksinin altında şu an. Size zaten dediğim gibi eldivenle videoyu çekiyorum. Eldiven aldım. Şimdi şapka almadım. Kulaklarım dondu. Burada McDonald's var. McDonald's'a bakıyorum bazen sıra oluyor önünde de. Amerika'dan gelip de Amsterdam'da McDonald's yemezsin yani. Ama ben ne yaptım? Burada Türk yemekleri yedim biraz. Ondan sonra Hollanda'da bulunan buraya ait olan
bazı yemekler var. Tabii isimleri şu an hatırlamıyorum. Bizim lokmaya benzer bir şeyleri var. O tatlıydı bayağı. Sizlere bahsetmiş olduğum sokak tatlılarından bir tanesi de oliboli dedikleri. Bilmiyorum tam nasıl adlandırılıyor ama bizim lokmaya benziyor. İçerisine Nutella falan da koyuyorlar böyle. Güzel. Yani cheat day'de gider. Normalde çok yemiyoruz biliyorsunuz ama tatildeyiz diye bir 6 tane gömdüm. Şimdi akşam oldu. Dışarı çıktım. Biraz size pazar akşamını göstereyim. Cumartesi olsa daha iyi olurdu ama çok geç gelmiştik. Cumartesi çekemedim. Bir de buradaki insanların İngilizcesi hakkında konuşmak istiyorum. Ben Fransa'da aktarma yaparken görmüştüm mesela. Gerçekten İngilizceleri çok kötüydü ya da bir de onlar milliyetçi biraz takıldıkları için konuşmak istemiyorlardı İngilizce ama diğer arkadaşlarımdan duyduğum şekilde Hollanda'daki yani burada yaşayan insanların İngilizcesi gerçekten çok iyi. Kimle konuştuysam herkesin İngilizcesi mükemmeldi. Sadece işte aksanlı konuşuyorlardı bizim gibi. O da güzel bir şey aslında. Çünkü gittiğiniz ülkede bazen derdinizi anlatamıyorsunuz. Orasının dilini öğrenmek istiyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir artı. Yeni gelenler için istediğiniz her şeyi sorup cevabını alabiliyorsunuz. Ve çok tatlı konuşuyorlar. Böyle çok değişik bir aksanları var. Çok hoş geldi bana. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir tane waffle varmış. Bu Hollanda'nın waffle'ı meşhurmuş. Bir gidelim ondan yiyelim. Bu şeylere benziyor. Hatta eskiden hatırlarsanız BİM'de falan satıyorlar diye böyle. Onlar Belçika waffle olarak satıyorlar böyle. Ballı bir şey. İşte onun şimdi gerçeğini Hollanda versiyonunu yiyeceğiz. Amsterdam versiyonunu. Size gittiğim zaman gösteririm. 2-3 dakika kadar yolum kaldı. Bu arada size bir çevreyi göstermek istiyorum. Şurada mesela tekneler geçiyor. Buralar çok meşhur. Tramvay geçiyor. Şehir merkezi de burası sayılır. Ve şu an gördüğünüz gibi kar yağmaya başladı. Bu kadar soğuğun sonrasında. Normalde bunu ben genelde oyun oynarken bilgisayarda çok yerdim. Dota oynardık. CS oynardık 1.5, 1.6 eskilerden. Ama taze olması gerçekten güzel. Tadı biraz farklı oluyor yani bizim yediklerimizden. Biliyorum aranızda burada Amsterdam'da yaşayanlar zaten biliyordur ama 10 numara. Şimdi böyle bir yere geldim. Burada o size bahsetmiş olduğumuz patateslerden yiyeceğiz. Sıradayım. Sizlere göstereceğim. Hello, can we get the middle? Yeah, I will try it. Sauce? Which one is your favorite? Number 13, mayonnaise, peanut sauce and onions. Dutch special. Okay, let's get that one. Onions as well? Yep. Adamlar burada çalışıyor. Alright. Card or cash? Card. 5 euros and 30 cents. Okay. Şimdi Hollanda'da burada çok meşhurmuş. Frites diyorlar. Şöyle göstereyim size. Bir de bundan deneyeceğim. Tatlıyla her şeyi karıştırmışlar sanki böyle. Patatesle tatlı karışımı bir şey olmuş. Yani McDonald's'ın fries'ları ile beraber bir değişik bir sos var. Şöyle önüne koymuşlar. İlginç. Ben de deneme amacıyla aldım. Doyurucu değil kesinlikle. 5 dolar aldık şu middle. Hani 5 dolara böyle atıştırmalık bir şey yani. Sos olarak da böyle bir sos koydu. Zaten videoda adam söyledi. Konuşturttum adamı biraz. O sostan koydu, hatırlamıyorum ne dedi. Şuradaki mayonez ama bir mayonez demiş, onu hatırlıyorum. Öyle ben şimdi bunu gömeyim. Yemek yerken video çekemiyorum. Ama böyle yöresel tatlıları deniyoruz burada. Hollanda'nın nesi meşhursa denemeye çalışıyoruz. Bu da onlardan biriydi. Evet, şimdi o meşhur pankekleri denemeye geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Belli oluyor mu bilmiyorum ama size biraz sonra net gösteririm. Şöyle gözüküyor. Pudra şekeri de var bayağı. Bizim için mükemmel değil tabi ama sonuçta ayda yılda bir tatile çıkıyoruz. O yüzden deniyorum. Sosu var burada. Okey. Fena değil. Ama biz pankek deyince Amerika'da genelde böyle içi dolgulu olmuyor. Bunun içerisine ben Nutella falan istedim. Üstüne de beyaz çikolata istedim. Ama farklı bir tat olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi Amsterdam'dan ayrılıyorum. Otelden çıktım. Airport'a gidiyorum. Uber çağırdık. Sefa geldi.
Nasılsın Sefa? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyidir biz de. Burada genelde hiç Türk'le karşılaşmamıştım. Hani seslerini falan duyuyordum, yanlardan geçiyordu. Bayağı bir Türk var arkadaşlar bu arada Amsterdam'da. Ama sonrasında bir Uber çağırdım ben geçen günlerde. İsmail diye bir arkadaştı. Ama Morokkoluymuş. Dedim tüh, Türk Uber'e denk gelemedik. Ben de video çekmek istiyordum sizlere. Böyle burayı bilen birisinin anlatmasını istiyordum. Burada hayat nasıl gidiyor falan. Ben turistim. 2 günlüğüne geldiğim için çok bir şey bilmiyorum. Sefa, ne zaman geldin buraya? Kaç yıldır Amsterdam'dasın? Burada doğma büyümeyim. Aha. 32 yaşındayım. Çok güzel. Peki Uber'i ne zamandır yapıyorsun? Şimdi 2 senedir yapıyorum. Yani full time olarak mı yapıyorsun yoksa böyle? Full time olarak yapıyorum. Full time evet. olarak. Peki nasıl işler burada? İyi. Çalışırsan Güzel diyorsun. güzel. Evet. Türkiye'ye en son ne zaman gittin? Herhalde bir 5-6 ay önce gittim herhalde. Ha, okey, yakınmış. Evet. Burada çok fazla bisikletli var bu arada, o dikkatimi çekti. Burada aşırı çok. Evet. Burada çoğunlukla zaten topluyorlar da. Aha. Yani alıp götürüyorlar fazla almadıkları için. Peki buradaki soğuğa nasıl alıştın ya? Çok soğuk değil mi sana burası? Burada Gerçi doğma büyüme olduğun olduğumuz için alışkınız. Ben şimdi Florida'dan geldiğim için, Florida biliyorsun biraz böyle Evet. sıcak, Miami falan, böyle biz kar Aynen falan abi, görmüyoruz görüyoruz. hiç. Ama çok iyi denk geldi ya. Ben de her zaman böyle burada bir Türk'le bir konuşayım, bir videomu ekleyeyim diyordum. Bir türlü denk getiremedim. Tam da dönüş yolunda Sefa'yla denk geldik arkadaşlar. Volvo'su var burada. Volvo hangi model abi bu? Bu Volvo İsveç oluyor herhalde. Aha. Bu CX falan mıydı bunların modelleri? V60. V60. Evet. V60 da burada Uber yapıyor. Peki hayattan memnun musun abi Amsterdam'da şu ana kadar? Ben Doğdun, büyüdün. Amsterdam'da 28 sene yaşadım. Hı hı. Şimdi 3-4 senedir Rotterdam'da yaşıyorum. Aa, okey. Yakın mı buraya? 1 saat civarı. Çok uzak Evet. değilmiş ya. Yok. Burayı zaten 1,5 saat, 2 saatte Hollanda'ya çıkıyorsun zaten. Bir ucundan öbür ucuna. Öyle öyle. Burada ben şeyi fark ettim. Mesela şimdi ben biliyorsun Amerika'da da Uber yaptım ya 200 sene şimdi bizim Evet. oralarda. Burada Uber fiyatları bir tık daha yüksek geldi bana. Bilmiyorum, sana bunu söyleyen oldu mu daha önce? Söylen oldu evet. Burayı herhalde en yükseği buraymış herhalde. Evet, hani böyle, çünkü ben baktığım zaman atıyorum kilometre olarak konuşursak 8 kilometre için hani neredeyse 30 dolar, 35 dolar euro falan veriyorsun. O fiyat yükseldiğinde normal bir mi fiyat oluyor. Aha. Normal 10 kilometreye gittiğim miydi bir 17 lira tutuyor normalde. Ama böyle çok istek oldu muydu fiyat direkt yükseltiyorlar. Fair oluyor aynen. Evet. Mesela bu sabah baktım, tam çağıracaktım Uber'i, 77 dolar yazıyordu. Neyse dedim aşağı inelim, otele gidelim, bir su içelim, bir check out yapalım dedim otelden. Bir baktım 55 dolar mı 56 Evet. dolar mı ne düşmüş. Normalde daha düşüyor. Normalde 40 liraya düşmesi lazım sizin için. Yapacak bir şey yok ya. Seninle tanıştığımıza değmiş oldu. Aynen abi. Neyse arkadaşlar, bu Amsterdam vlogunu burada bitiriyorum. Şimdi ben İtalya'ya geçiyorum. Sonra İtalya'ya neden gittiğimi, orada ne yaptığımı, ne ettiğimi o videonun başında konuşacağız. Şu anda az yeni kalktık. Yani sabahın körü. Normalde ben bu saatte kalkmıyorum ama görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sefa'yla tanıştınız. Takip etmeye Sorularınız devam varsa. edelim. Çok sağ ol Sefa. Görüşürüz.